Mardin'in taş sokakları gündüzleri ışıkla parlar ama geceleri o taşların üzerine farklı bir örtü serilirdi. Çarşı kapandığında yankılar bile susar, kubbelerin etrafında sadece serin rüzgarın uğultusu kalırdı. Dar merdivenli sokaklarda gölgeler birbirine karışır, taş duvarlar sanki geceye kulak verirdi. Şehir o saatlerde yaşayanlarla ölüleri ayırmazdı. Herkes aynı sessizliğe dahil olurdu. O ev, kalın taş duvarlı, geniş avlulu, gölgesini sokağa taşıyan evlerden biriydi. Kapısı ağır, demir tokmaklıydı. İçeri girince taş zemin hafif eğimle avluya iniyor, ortada yağmur suyunu toplayan küçük bir ızgara göze çarpıyordu. Köşede üst üste dizilmiş bakır siniler, duvarlarda kararmış fotoğraflar vardı. Fotoğraflar sarardıkça gülüşler uzaklaşmış görünürdü. Evin sahibi Halim Ağa sözüne güvenilen bir adamdı. Çevrede ağanın sözü taşın üstüne yazılır derlerdi. Tek kızı Asya için büyük bir düğün hazırlığı yapılıyordu. Mahallede günlerdir konuşulan buydu. Avlu ışık olacak. Tandırda ekmek denendi. Semaverler parlatıldı. Lambaların fitilleri yenilendi. Gelin odasının penceresine yeni beyaz tül gerildi. Kıyısından taş duvarın gölgesi içeri sızıyordu. Hazırlıklar sırasında küçük şakalar da yapılırdı. Kadınlardan biri perdeyi dalgalanırken görüp gülmüştü. Asya'nın gelinliği prova yapıyor herhalde. Gülüş kısa sürdü. Yaşlı hizmetkar Nuriye kaşlarını çattı. Taş ne maldı dedi. Ama taş kupkuruydu. Asya güzelliğiyle anılsa da sessizliğiyle dikkat çekerdi. Çarşıda görenler yürümüyor, kayıyor derdi. Annesi Saadet Hanım suskunluk da bir iştir diye karşılık verirdi. Asya gelinlik provasını yaparken aynanın karşısında fazla kalmaz. Sadece başlığın dantelini düzeltip kenara çekilirdi. Ama bir keresinde aynanın arkasındaki duvarda ışığa karışan küçük bir gölge belirdi. Omuzunun gölgesi değildi. Döndüğünde gölge yoktu. Bunu kimseye söylemedi. Mahallede söylenti hızlı yayılırdı. Kahvede, fırında, sokak aralarında aynı cümle tekrarlandı. Avlu ışık olacak. Bir de eski bir inanış hatırlatıldı. Gelinliğin eteği yere değdiğinde taş ses verir. Kimisi ses iyidir dedi. Kimisi taş susarsa daha iyidir. İki yorum, iki ihtimaldi. Düğünden 2 gün önce Halim Ağa eve yaklaşırken pencerede bir dalgalanma gördü. Tül, biri arkasından geçmiş gibi hareket etti. İçeri girdiğinde Asya avluda su taşıyordu. Söylemedi. Bazı görüntüler dillendirilince değerini kaybederdi. Ertesi gün yaşlı Zeynep teyze kapıya geldi. Küçük bir kese verdi, içinden mavi bir boncuk çıkardı. Nazarlık, içiniz ferahlasın. Asya boncuğu avucuna alınca ürperdi. Serin dedi. Zeynep teyze gülümsedi. Serinlik iyidir. Kapı aralığından tütsüye benzer bir koku geçti. Evde tütsü yakılmamıştı. Nuriye burnunu kıvırdı ama sustu. Geceleri taş duvarlar gündüzün sıcaklığını geri verirdi. Fakat gelin odasının eşiği herkesin fark ettiği gibi normalden soğuktu. Asya oradan geçerken ürperirdi. Yorgunluktandır dedi annesi. Ama soğuk kapının eşiğinde sabit kalıyordu. Çocuklardan ikisi bir gün kapıya kadar geldi. Merakla içeri baktılar. Nuriye onları kovmak istedi. Ama biri fısıldadı. Abla, dün gece bu pencerede beyaz bir şey gördük. Ne gördünüz? Dedi Nuriye. Bilmiyorum. Kuş gibi ama kuş değildi. Nuriye sustu. Kapıyı kapattı. Döndüğünde Asya aynanın önünde sessizce oturuyordu. Gözlerinde sanki bir sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan bir dikkat vardı. Düğün sabahı altın rengi bir ışıkla uyandı şehir. Çarşı açıldı, fırınlardan ekmek kokusu taştı. Avluya halılar serildi, masalara beyaz örtüler kondu. Bakır siniler güneşte ışıldadı. Müzisyenlere haber gönderildi. Komşu kadınlar odada dantel düzeltmeleri yapıyordu.
Asya öğleye doğru yalnız kalmak istedi. Aynanın karşısında oturdu. Uzun süre baktı. İnsan bazen yüzünü görmek için değil, gördüğüne alışmak için bakardı. Dudaklarının kenarında söylenmemiş bir söz vardı. Sonra ayağa kalktı. Gelinliğin eteğini yere bıraktı. Taş, ses vermedi. Odanın içinde görünmez bir halka oluştu. Asya kendi kendine fısıldadı. Sessizlikte bir ses. Düğün hazırlıkları bitmiş, evin taşları sanki nefesini tutmuştu. Akşam olduğunda avluya ilk davetliler geldi. Kapı önünde terlikler bırakıldı, ince kahkahalar duvarlara çarptı. Çocuklar içeride koştururken büyükler sandalyelere yerleşti. Davulun sesi taş sokaklardan içeri doldu ama gelin odasının kapısında hava hala serindi. Açık kapıdan giren lambaların ışığı orada titrer, içerideki gölgeyi kımıldatmadan bırakırdı. Bir kadın fısıldadı. "Oda buz gibi. Girerken üşüdüm vallahi." Başka biri omuz silkerek "Nazardır, geçer." dedi. Halay başladığında eller göğe kalktı. Ayak sesleri taş zeminde yankılandı. Ama arka odada duranlar bir şey fark etti. Gelinlik sandalyeye asılıyken kendi kendine hafifçe kıpırdamıştı. Kumaş sanki görünmez bir el eteğini düzeltmiş gibi oynadı. Kadınlardan biri telaşla başını çevirdi. "Rüzgar girdi herhalde," dedi. Ama pencere kapalıydı. Nikah saati yaklaşırken Asya odada yalnız kaldı. Aynanın önünde oturuyordu. Gözleri aynada ama bakışı derinlikten başka bir yere takılı gibiydi. Dudakları kıpırdadı. Yaklaşan annesi duyduğunu sandı. "Kime konuşuyorsun kızım?" Cevap yoktu. Sadece bir fısıltı gibi dudak hareketi. O an annenin ensesine soğuk bir hava vurdu. İçeride nefes buğusu görünür oldu. Kadın irkildi, dudaklarını ısırdı. Sessizce geri çıktı. Gelin odasından çıkan herkes aynı şeyi söyledi. Oda çok soğuktu. Yeminle nefesim beyaz oldu. Kimisi sustu, kimisi dualar okudu. Gece yarısına doğru nikah kıyılırken bir anda ışık söndü. Davetlilerden bir çığlık yükseldi. O an herkes Asya'ya baktı. Elini kalbine götürdü, gözleri devrildi ve yere yığıldı. Ama asıl şok o anda yaşandı. Avludaki misafirler kızın yere düştüğünü görmüştü. Aynı saniye gelin odasının penceresinde Asya'nın beyaz silüeti belirdi. Lambaların cılız ışığında cama vurmuş gibi bir gölge. İnsanların dili tutuldu. Bir adam bağırdı. "İçeride, vallahi içeride duruyor." Koştular. Odaya girdiklerinde Asya yatakta gözleri açık yatıyordu. Dudakları mor, odanın içi buz kesmişti. Duvarlarda buharla çizilmiş gibi ince çizgiler vardı. Kimisi haç işaretine, kimisi bilinmeyen sembollere benzetti. Kimse dokunmaya cesaret edemedi. O gece sabaha kadar konuşulan buydu. İki yerde birden görülen gelin. Sabaha karşı evin hizmetkarı Nuriye yere kapanmış, dualar okuyordu. Annesi Saadet'in gözleri kan çanağı gibiydi. "Kızımın sesi değişti," dedi. Gece boyunca Asya odasında ayakta dolaşmış, beyaz gelinliğiyle duvarlara fısıldamıştı. Bir genç kız anlattı. "Ben duydum, kendi adını söylüyordu. Asya, Asya, Asya diye." Başka biri ekledi. Ama ses ondan değildi. Sanki biri onun ağzını kullanıyordu. Ertesi gün oda kapatıldı ama kapının eşiğinden geçerken bile insanın içi ürperiyordu. Çocuklar oraya bakmaktan korktu. Yoldan geçenler evin duvarının önünden hızla geçti. Kimi dua okudu, kimi taşlara tükürdü. "Bu evde iş var," dedi yaşlılardan biri. Gelin o gece yalnız kalmamalıydı. O günden sonra Mardin'de her düğünde bu hikaye fısıldandı. İnsanlar beyaz gelinlikli kadın derken gözlerini kaçırdı. Ve daha da korkunç olan, gece yarısı o evin yanından geçenler pencerede hala beyaz bir silüet gördüklerini söylediler. Ertesi gün güneş taşların üstüne süt gibi bir ışık dökmüşken kapı eşiğinde bekleyen soğuk yine yerinden kıpırdamadı. Haber kısa sürede yayıldı. Hocalar gelecek. Öğleye doğru 2 hoca, bir de şehrin eski yazıları okuyabilen bir zat avluya girdi. Kimse yüksek sesle konuşmadı. Gelin odasına ilk bakan küçük hocaydı. Eşiğe geldiğinde durdu,
Eliyle havayı yokladı. Soğuk nokta, dedi. Eşikte sabitlenmiş. İçeri 3 adım attı. Lambayı yakmadılar. Gün ışığı yeterliydi. Duvarın bir köşesindeki ince çizgileri görünce eğildi. Bu nefesle çizilmiş gibi. Parmağını uzattı, değmedi. Buharın izi ama buhar yok. Büyük hoca dizlerini taşın üstüne koyup dua okudu. Kelimeler ağır ağır odanın tavanında gezindi. Okudukça sanki hava biraz daha ağırlaştı. Asya o sırada sandalyede oturuyordu. Gözleri bir noktaya takılıydı. Annesi Saadet omzuna şal attı. "Kızım," dedi kısık sesle. Asya bakmadı. Dudakları kıpırdadı ama ses çıkmadı. Eski yazıları okuyabilen zat, tülün aralandığı köşeyle pencere altındaki taş arasında bir çizik dizisi fark etti. "Harfe benzemiyor," dedi. "Ama düzenli. Parlak bir bıçak istemedi." Tırnağının ucuyla taşı yokladı. Yumuşak bir yer açılmış sanki. Nuriye fısıldadı. "Taşın da yumuşağı olur mu?" Zat, "Olur. Korku taşta da yer tutar." Hocalar odaya bakır bir tas su, bir avuç tuz, bir de küçük bir Kur'an getirmişti. Büyük hoca suya tuz serpti. Yüzeyde halka halka dalgalar açıldı. O anda tül içe doğru soludu. Sanki odanın kendisi nefes almış gibi. "Bunu kim yaptıysa eşiğe bağlamış," dedi küçük hoca. "Eşiği çözersek içerisi çözülür." "Büyü mü?" diye sordu biri. "Bağ," dedi büyük hoca kelimeleri tartarak. İsmi çağıran, ismi kapıya asıp bırakan cinsten. Küçük hoca kapının üst pervazını yoklarken kıymık gibi bir boşluk buldu. Oradan ince siyah bir ipucu çıktı. "Nuriye, bakır iğneye benziyor," dedi. İp narin bir kese parçasına bağlıydı. İçinden saç teli, bir parça tül, bir de kararan küçük bir aynacık düştü. Zat aynayı güneşe tuttu. "Aynayı içe çevirip kapıya asmışlar," dedi. "Gelenin gidişini tersine çevirsin diye." Eşyaları avluda bir bakır kaba koydular. Büyük hoca kısık sesle okurken küçük hoca tuzu eşiğin çizgisine serpti. Tuz taşın üstünde normalde sessiz dağılması gerekirken çıtırdadı. Orada duran herkes bu sesi duydu. Akşama kadar evin kadınları içeri girip çıktılar. Asya'yı zorla konuşturmaya kalkmadılar. Konuştuğunda kendi sesi değil gibi bir tını çıkıyordu. "Adını söyleme," dedi bir ara. Adı söylemek yük getirir. Kime söylediği belli değildi. Saadet, "Kimin adını?" diye sordu. Cevap gelmedi. Kahvede dedikodu çoğaldı. Biri, "Eski evin altında kör bir kuyu vardı, kapatıldı," dedi. Bir başkası, "Zamanında bir gelin daha benzer şey yaşamış," diye anlattı. Herkes aynı cümleyi kurdu. Bu evde bir isim tutundu. Geceye doğru hocalar tekrar toplandı. "Eşikteki bağı çözdük," dedi büyük hoca. "Ama içeride yankı var." Zat duvardaki çizgileri tebeşirle belirginleştirdi. Çizgiler eksik bir halka gibiydi. "Tamamlanmamış bir göz," dedi. Saadet sordu. "Göz üzerimizde mi?" Zat, "Göz isimdedir. Adı çağırmakla güçlenir. Anmazsak susar." "Adı anılmasın," dedi büyük hoca. "Bu gece kimse kızın adını söylemeyecek." Kapı eşiğine, pencerelerin altına tuz serildi. "Peki ya düğün?" diye mırıldandı biri. "Düğün bekler," dedi küçük hoca. "Ama can beklemez." Asya hava kararınca ayağa kalkıp yürümeye başladı. Adımları yavaştı ama yerdeki tuz çizgisine gelince durdu, geri çekildi. "Engel oldu," dedi biri. Tuz tuttu. Asya başını kaldırdı. Gözlerinde uykuyla uyanıklık arasında bir perde vardı. Dudakları kıpırdadı, ağzından anlaşılan tek bir kelime çıktı. "Kapat." Büyük hoca kapıyı yavaşça örttü ama kilitlemedi. "Kapı kapanırsa içeride kalan sıkışır," dedi. "Eşik açık kalır, yol bulunur." Nuriye'ye döndü. "Yatsıdan sonra içeri yalnız kimse girmeyecek. Eşik çizgisine su damlatın. Su ismi taşır ama bağlamaz." Gece yarısına yaklaşırken avluda yumuşak bir rüzgar esti. Taşlarda gezen sıcaklık gelin odasının eşiğinde yine durdu. İçeriden hafif bir ayak sesi duyuldu, sonra kesildi. Sonra yine. Bu defa Asya konuştu. Biri çağırdı. "Kim?" dedi Saadet yutkunarak. "İsim ama benim değil."
Hocalar sessiz kaldı. Sonunda büyük hoca, "O halde isimleri saklayın," dedi. "Bu evde bu gece isimle konuşulmayacak. Herkes birbirine gözle işaret edecek. Ses isimle büyür," dedi. Pencerede tül kıpırdadı. Bu rüzgar değildi. İçeriden dışarıya doğru sanki görünmez biri perdeyi yana itti. "Zat, pencerenin altında da çizgi var," dedi. Oraya da bir avuç tuz serptiler. "Tuz çizgisini bozmayın," diye uyardı. "Bozulursa tekrar eder." Gece uzadıkça kahvedeki sesler azaldı. Kadınlar evlerinde dua etti. Bir çocuk uyanıp ağladı. "Pencere bana baktı." Annesi kucakladı. "Pencereler bakmaz," dedi. Hocalar sabaha karşı yapılacak işi anlattılar. Güneş doğarken eşiğe süt dökülecek. Ardından suyla yıkanacak. Süt kırığı kapatır, su yolu açar. Kapı 3 kez yavaşça vurulacak. 3. cevap beklenmeyecek. Zat ekledi ve kimse bu evin eşiğinde bu aydan sonra yüksek sesle ad söylemeyecek. Şafak vaktine az kala Asya bir kez daha konuştu. Bu kez sesi kendi sesi gibiydi. "Yoruldum," dedi. "Susarsanız geçer." Saadet kızının saçlarını okşadı. "Susacağız," dedi. "Sadece bekleyeceğiz." Beklediler. Ev ilk kez kendi iç sesine döndü. Eşik çizgisindeki tuz nemlendi. Kapı, rüzgar yokken içeri doğru hafifçe kımıldadı ve durdu. Hocalar başlarıyla anlaştı. Sabahı bulduk. Sabah çözümü tam getirmeyecekti belki. Ama çıkış yolunun nereden geçtiğini göstermişti. Adı saklamak, eşiği mühürlemek, pencereyi susturmak. Geriye bir tek soru kalmıştı. Bu evde gerçekten kimin adı çağrılmıştı? Ve onu ilk kim anmıştı? Sabahın ilk ışıkları taş duvarların üstünden yavaşça süzüldü. Mardin'in dar sokakları turuncu bir renge bürünürken evin içinde hala gece hüküm sürüyordu. Gelin odasının eşiğinde tuz nemlenmiş, kapının pervazından aşağıya doğru beyaz lekeler sızmıştı. İçeri adım atan herkesin içini bir ürperti kaplıyordu. Hocalar avluda toplandı. Büyük hoca ağır bir sesle konuştu. "Bağ çözülmedi ama gevşedi. Geceden sağ çıktık. Şimdi sabahın nefesiyle iş tamamlanacak." Küçük hoca tuz çizgisini gösterdi. "Bak, gece boyunca oynanmış. Birileri çizgiyi bozmak istemiş." Zat başını salladı. Çizgiler içeriden itilmiş. Odanın içi kendi yolunu açmaya çalışmış. O sırada Asya sandalyede oturuyordu. Göz kapakları ağardı ama birden açıldı. Dudakları kıpırdadı. İsim susmadı. Annesi Saadet titredi. "Kimin ismi kızım?" Asya bakmadı. Sesi ince, neredeyse fısıltıydı. "Benim değil." Avludakilerin yüzü bembeyaz oldu. Nuriye yere çöktü. Ellerini kaldırıp dua etmeye başladı. Büyük hoca işaret etti. "Şimdi süt getirin." Bir tas süt kapının eşiğine döküldü. Süt taşın üstünde kıvrıla kıvrıla yayıldı. Normalde sessiz akması gereken sıvı o anda ince bir çıtırtı çıkardı. "İşte bu, bağın kırıldığı an," dedi küçük hoca. Ama tam o sırada pencerenin tülü gerildi. İçeriden dışarıya doğru şiddetle ileri itildi. Sanki görünmez biri perdeyi fırlatmıştı. Kadınlar çığlık attı, erkekler yerinden sıçradı. Asya ayağa kalktı. Yüzü solgun, gözleri donuktu. "Beni değil, başka birini çağırdınız," dedi. Sesinde kendi tonu vardı. Ama bir yankı da eşlik ediyordu. Hocalar birbirine baktı. Büyük hoca ayağa kalktı. Sert bir sesle, "Adı sakladık. Kime yol buldu?" Asya başını yana çevirdi. Penceredeki gölgeye baktı. Bir anlığına herkes gördü. Tülün arkasında ikinci bir yüz belirdi. Ne tam insan, ne de tamamen silüet. Kararmış bir şekil ama gözleri ışıksızdı. Zat elindeki küçük Kur'an'ı açtı. Yüksek sesle okumaya başladı. O an evin içi titredi. Taşların arasından ince bir uğultu yayıldı. Çatının köşesinden minik tozlar düştü. Asya birden yere diz çöktü. "Yoruldum," dedi. "Adım ağır ama çağrı benim değil." Saadet ağladı. "Kızım dayan." Büyük hoca bastonunu eşiğe vurdu. Bu evde isim bitti. Kapı kapandı. Süt tası devrildi. İçindeki son damlalar taşın üstüne yayıldı. Güneş tam doğarken
Odanın soğukluğu yavaş yavaş çekildi. İnsanlar nefeslerini tuttu, buğular kayboldu. Tül ağır ağır yerine düştü. Pencere boş kaldı. Hocalar dışarı çıktı. Büyük hoca yavaş konuştu. Adı hala gizli ama yol kapandı. Bu ev artık yaşanmaz. Bırakın taş kendi kendine sessizleşsin. Halk fısıldaşarak dağıldı. Kimi dua okudu, kimi gözlerini göğe dikti. Herkes aynı şeyi hissetti. Sır perdesi tam açılmamıştı ama kapı kapanmıştı. Asya o sabah güneşin altında oturdu. İlk kez yüzünde hafif bir sıcaklık belirdi. Dudakları kıpırdadı. Bu kez netti. Susarsanız geçer. Annesi saçlarını okşadı. Nuriye gözlerini yere indirdi. Hocalar son kez kapıya baktı. Tuz çizgisi artık görünmüyordu. Sadece taşın üstünde ıslak bir iz kalmıştı. Mardin'in taş sokaklarında gün yeniden başladı. Ama o evin önünden geçenler sabah bile ürpererek yürüdü. Çünkü herkes biliyordu. Çözüm bulunmuştu belki. Ama sır hala oradaydı. Sabahın ardından günler geçti. Ev sessizliğe gömüldü. Hocalar dönmüş, aile yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı. Ama o taştan yapılmış odanın kokusu, soğukluğu kimsenin içinden çıkmadı. Asya birkaç gün boyunca konuşmadı. Gözleri boşluğa bakıyordu. Annesi Saadet'in dediğine göre yalnızca bir cümleyi tekrarlıyordu. Susarsanız geçer. Bir hafta sonra aile evi terk etti. Halim Ağa taş kapının anahtarını kapının üstüne bıraktı. Kapı kendine kalsın dedi. Yeni bir eve taşındılar. Ama eski ev her gece kendi gölgesini taş sokaklara bıraktı. Aylar içinde söylenti büyüdü. Önce mahalle çocukları, sonra gençler, sonra da misafirler konuşmaya başladı. O evin önünden geçerken bir şey hissediliyor, dediler. Kimisi sabaha karşı pencerede beyaz bir silüet gördüğünü anlattı. Kimisi içeriden fısıltılar duyduğunu. Bir gece çarşıdan dönen bir esnaf, kapının önünden geçerken avludan ince bir kahkaha duydu. Döndü, baktı, kapı kapalıydı, avlu boştu. Beyaz gelinlikli kadın, dedi. Oradaydı. Yıllar birbirini kovaladı. Ev harap oldu. Duvarları yosun tuttu. Pencerelerden içeri rüzgarlar girdi. Taşlar döküldü. Ama kimse içine adım atmadı. Çocuklar oyun oynarken evin köşesine geldiklerinde anneleri onları çağırdı. Oradan geçmeyin, taşın gözü vardır. Turistler Mardin'in taş sokaklarını gezerken rehberler kimi zaman bu evi gösterdi. Kimileri gülüp geçti, kimileri ürperdi. Rehberlerin anlattığı cümle hep aynıydı. Bu evde bir gelin kayboldu. Beyaz gelinliğiyle hala pencereden bakar. Bir kadın yıllar sonra komşularına şöyle dedi. Ben onun annesiydim. Kızım hala yaşıyor. Ama bir yanı hep orada kaldı. Adını anarsanız uyanır, anmazsanız susar. Sonra gözlerini kapattı. Kimseye başka şey söylemedi. Bugün bile geceleri o evin önünden geçenler taş kapının önünde bir serinlik hisseder. Yazın sıcağında bile kapının eşiğinde hava soğuktur. Nefesini tutup dinlersen bazen çok ince bir ses gelir. Susarsanız geçer. Ama kimileri şunu söyler. Geçmiyor. Yalnızca bekliyor. Mardin'in taş sokaklarında beyaz gelinlikli kadının hikayesi böyle kaldı. Anlatan eksilmedi. Dinleyen azalmadı. Her düğünde fısıltıyla tekrar edildi. Her gelinlik hazırlanırken adı akla geldi. Ve en sonunda bu söz bir uyarıdan çok bir gizeme dönüştü. Taşın eşiğinde sakın ismini anma. Çünkü taş da dinler. Benzer hikayelerin gelmesini isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.